gelin kayınvalide varmış. Kayınvalide kötü, fesat ama gelin bir o kadar iyiymiş. Komşularına yaptığı yemekten illaki vermek istermiş ama kayınvalidesi buna müsaade etmezmiş. Komşularına veremediği için her gün yaptığı yemekten bir kaşık götürür, avlunun kenarında bir duvar dibine koyarmış. Her zaman böyle yaptığı için bir gün kayınvalidesi bunu takip etmiş. Bakmış bir kaşık yemek illaki duvarın dibine koyuyor. Oğluna şikayet etmiş. Senin karın kötü, senin karın israf ediyor. Yemekten alıp illaki dışarı döküyor. Evin bereketini kaçıracak uğursuz bir kadın falan filan bir sürü laf. O susmuş, bu sefer oğlu söylemeye başlamış. Sen neden böyle yapıyorsun? Ne biçim kadınsın? O gece ona ızdırap olmuş kız geline. Sonra bir müddet, bir zaman sonra gelin ölmüş. Gelin öldükten sonra bütün iş kayınvalideye kalmış. Evde yemeği, evin işini hep kayınvalide yapıyor. Bir gün genelde dışarıda yapıyorlar, ocak yakıyorlar. Siyah tencerelerin içinde genelde bakır oluyor tencereler. Bakır tencerelerde böyle ocağın üstüne koyuyorlar, dışı simsiyah. Orada yapılıyor yemek. Yine böyle bir yemek yaparken avluya bir dilenci girmiş. Allah rızası için açım, susuzum demiş. Tabii kayınvalide böyle kızarak bizde bir şey yok diyor ama yemek yapıyor. Olan yemekten bir kaşık vermiyor. Su istiyor, su vermiyor. Böyle orada kötü bir kabın içinde yağmurdan birikmiş çamurlu bir su. Onu göstermiş. Al onu demiş, onu iç. Sonra elinde bir çubuğun ucuna böyle tencereye tuttuğu yağlı, siyahlaşmış bir bez parçası. Onu da değneğin ucuna geçirmiş, onu uzatmış. Bunu verebilirim demiş, al bunu demiş. Dilenci o bezi almış, gitmiş. Bir vakit sonra kayınvalide de ölmüş. Ölmüş, artık nereye gittiyse Allah bilir. Ama kıyafet gerekirmiş. Yemek gerekirmiş, içmek gerekirmiş. Ama kayınvalideye ne yemek gelmiş, ne su gelmiş, ne kıyafet gelmiş. Otsu böyle bir şeylerle örtünmeye çalışıyor. Ama hiçbir şekilde yemek istese de, su istese de bir şey gelmiyor. Ama şöyle, su isteyince o dilenciye gösterdiği kabın içindeki o pis su geliyor. Çamurlu su geliyor. Örtünmek için o otları çekip bir şey istese o dilenciye uzattığı o yağlı, kara, eski bez geliyor. O oturmuş ağlamış. Neden demiş yani bu böyle? Öldü gittiği yerde artık. Demiş bir daha bir hakkım olsa ben böyle olmam. Melekler gelmiş bunun yanına. Sen böyle dedin. Gerçekten bir daha gitti, yani bir daha bir hakkın olsa gerçekten iyi olur muydun demişler. Olurdum.
Gelinim nerede diye sormuş. Bak gelini gösterelim sana demişler. Almışlar, götürmüşler bir duvarın yanına. Pencereden açmışlar pencereyi. Pencereden ancak bakabilirsin. Gelinine seslense de duyamayacak. Bakmış pencereden, gelinin bir eli yağda, bir eli balda. Her istediği önünde. Seslenmiş ama yine duyuramamış sesini. Eminsen Cenab-ı Hak sana bir fırsat verdi. Eğer bu durumunu telafi edeceksen sana bir hak daha vereceğiz demiş. Tabii hemen demiş kayınvalide. Bu kez tamam demişler. Ona bir hak verilmiş. Oradan geçen bir çoban mezardan ses geldiğini duymuş. İmdat. Hemen alelacele gelmiş. Kazmışlar. Kayınvalide çıkmış. Ama 40 günlük bir müsaadesi var. 40 gün artık ne yapabilirse. Oğlu şaşırmış. Annesi ölmüş. Ama şimdi kalkmış gelmiş. Nasıl oluyor yani? Oğluna her şeyi anlatmış. Olan biten. Sonra ne yapacaksın anne demiş. Hemen durumları iyi demek ki. Hemen gitmiş pazara. Bir çuval fasulye, bir çuval pirinç, bir çuval nohut, bir çuval börülce. Böyle hepsinden birer çuval almış. Bütün bakliyatlardan. Mercimek, bulgur, hep 50 kiloluk koca çuvallarda hep bütün almış. Bekliyor insanlar hani şimdi bu böyle aldı, iyilik yapacak. Bakalım ne yapacak? Dağıtmasını bekliyorlar. Bu tam tersine götürmüş mezarın başına koymuş tek çuvalları. Öbür tarafta sıkıntısını çekmişti. 40 günde olmuş, bu yine ölmüş. Ama artık her şey var orada. Çuval mercimek, bulgur, kuru bakliyatın hepsini aldı. Her şeyi var mezarın başında. Ama öldükten sonra bakıyor yine aynı. Örtünmek için gelen bir yağlı siyah kötü bir bez. İçmesi için gelen kötü bir atıntı bir kabın içinde birikmiş yağmur suyu çamurlu. Ama gene yiyecek yok, gene başka bir şey yok. Şaşırmış, ne oldu, neden? Ben yapmıştım demiş. Yine melekler gelmiş. Ne yapmıştın? Benim her şeyim var. Getirdim mezarın başına koydum. İşte demişler. O mezarın başında. Buraya gelemez. Ne verilirsen elinle onu alacaktın burada. Ne iyilik yaparsan onu bulacaktın burada. Ama sen iyilik yapmayı, dağıtmayı, insan gönlü hoş etmeyi düşünmedin. Tam tersine bütün her şeyi mezarın başına getirdin dediler. Ancak o şekilde yaparsan kendini düşündün. O şekilde yaparsan bu şekilde devam edersin.